Herkese merhaba. Gerçek bir X-Max kullanıcısı olarak kullanıcı deneyimlerimi paylaşmak istiyorum. Gördüğünüz gibi hepimizin X-Max'i var. Uzun bir süredir kullanıyoruz. Yaklaşık 10.000 kilometre yaptım. Şehir içi, şehir dışı turlar. Yani bu konudaki X-Max'te gördüğüm eksikler, fazlalar, ne artılar, eksiler, bunlarla ilgili ufak bir konuşma yapmak istiyorum. Özellikle düşünenler için veya kıyaslamak isteyenler için, özellikle Forza ile arasında kalanlar için. X-Max arkadaşlar, biz geçen sene aldık. 2024 model bu. Diğerleri de 2024 model. Bunlar şu an yeni kasasıyla ufak bir değişikliğe tabi tutuldu ama çok da değişen bir şey yok. Sadece ekran birleştirildi, bir de elektrikli cam koyuldu. Onun dışında ekstra bir değişim yok. Yani alacağınız motorda durum bu. Gördüğünüz üzere ben deflektör kullanıyorum. Yani çok konforlu bir motor sürüş esnasında. Rüzgarı kesmesi açısından, yağmur kesmesi açısından çok fazla ıslanmıyorsunuz diğer motorlara kıyasen. Scooter olması hasebiyle. Ama deflektör kullanıyorum çünkü X-Max'te gördüğüm en büyük problem şu: zaten uzun süre sitem edilen elektrikli camın olmamasından dolayı. Sizin tam, benim boyum 1.78, sizin tam böyle kaskınızın ucuna çarpan bir rüzgar var ve dik duruşta sizi çok rahatsız ediyor. Hem müzik dinlerken hem yol konforu ve kulak sağlığı açısından büyük ses de yapıyor sadece uç tarafa dokunduğu için. O yüzden deflektör kullanmak durumunda kalıyorsunuz. Deflektör kullandığınız zaman da bir görüş kaybı yaşıyorsunuz. Bu konuda bir dezavantajı olduğunu net olarak söyleyebilirim. Yine bir olumsuz tarafını söylemek istiyorum. Yani farklı naked racing dahi kullandığınızda sizin belinizi rahatsız etmeyen bir vurma hissi var. Özellikle böyle kötü yollarda direkt böyle sırtınıza, omurganıza vuruyor ve kısa bir sürüşte bile yani emin olun direkt bel ağrısı yapıyor. Ama konforlu yola geldiğiniz zaman yani sanki yolda değilsiniz. Kayıp gidiyor, akıp gidiyor. Biz böyle kayak yapmışsanız, yolu sulamışlar yine. Kayak yapmışsanız kayak yapar gibi gidiyorsunuz. Yani böyle slalom yaparak rahat rahat gidebiliyorsunuz. Bu konuda gerçekten güzel bir makine olduğunu söyleyebilirim. Top speed konusunda benim motorum 300'lük arkadaşlar. 250'likler de yanımızda. Yani böyle videolarda izlediğiniz gibi 180, 190 öyle şeyler yok yani. Orijinal halindeyse benim motorum 300'lük olmasından dolayı biraz yokuş aşağı veya rüzgar sırtınıza almışsa 160 görürsünüz. Ötesi yok yani. Ve 300'lük bir motor için de yeterli. Ve bu bir scooter ve tur camı, deflektör gibi ekipmanlar da koymuşsanız zaten sizi yavaşlatacaktır. Bu normal bir durum. Benim motorum şu an rüzgara rağmen 150 civarı bir şey yaptı. Biraz önce ufak bir gazladım. O kadar. Ama selesi, sürüş keyfi, yani bir naked motor ve racing motor kullanır gibi böyle viraj performansı açısından da böyle sizi tatmin eden bir tarafı var. Zevkli bir motor gerçekten. Vites değiştirip böyle motor sesi duyamıyorsunuz ama geri kalan konularda yani atik bir motor olduğunu söyleyebiliriz 300'lük için. 150'lik bu konuda biraz daha hantal kalıyor. Yani o 50 cc'lik fark gerçekten size hissettiriyor. 300'lük bu konuda biraz daha avantajlı. Nasıl gidiyor? Yandın mı? Yandın mı? Her rüzgardan mı şey oldu? Karıncalanıyor böyle abi. Hep hissediyorum kurtarım şu an. Mont giydi, mont. Tekeri minik mi ya? Bakarız ileriden. Ya bu
Muhammed burada hız yapmaya çalışıyor bu yolda. Sen çıkışta buraya. Hız mı yapmaya çalışıyor? Hem sürtü açılmış böyle. Ve bunun dışında birçok yükünüzü taşıyacak kapasitede olması. Ben top case kullanmıyorum. İhtiyaç da duymadım ama mesela turlara, uzun yolculuklara çıktığınız zaman artçı konforu gerçekten böyle birçok motorda bulamayacağınız bir artı katıyor. Özellikle 50 cc ile başlayanlar genelde scooter'ı severler ve her zaman hedeflerinde ya Forza vardır ya X-Max vardır. Biz de böyle başlayıp hayallerine kavuşanlardanız. Allah herkese nasip etsin. Biz komple bu ekip 50 cc ile başlamıştık. 50 cc ile sonra naked'lar, işte arada bir racing vesaire falan sürdük ama sonumuz herhalde belli bir yaştan sonra olgunlukla beraber de X-Max'e döndük. X-Max bu konuda bizi mutlu eden bir motor olduğunu söyleyebilirim. Yani bakımını yap, bin, gez, öyle bir motor. Gözün arkada kalmıyor. Tura çıktığın zaman sana endişe vermiyor. Gönül rahatlığıyla gidiyorsun. Ekrana bakmıyorsun arızalanması yakacak mı diye. Yıkarken korkmuyorsun. Yani bunlar önemli unsurlar bence. İşte çek problemi. Bu sert amatörler bizi mahvetti. İşte bizim yollarımız da böyle olduğu için bunlar dezavantaj. Gerçekten Avrupa gibi yollarımız olsaydı muhtemelen virajdaki o performansına biz feda edebilirdik aslında bu sertliği. Ama maalesef böyle güzel yollar yapılsa da biz X-Max'in tadını çıkarsak. O yüzden suçu sadece X-Max'e atmamak lazım. Bakım maliyetleri açısından biz ilk bakımımızı arkadaşlar 1800 liraya yapmıştık geçen sene. Şimdi de bakıma gidiyoruz. Aslında maliyeti onu da buraya ekleyebiliriz. Eğer unutmazsam, unutursam siz yazın, ben sonrasında yorumlara eklerim. Bakım maliyeti açısından da ne olduğunu görürsünüz. X-Max'in yakıt tüketimi çok değiştiremezsiniz arkadaşlar. Yani böyle çok ne yaparsanız yapın 3 ile 3.2 arasında gider gelir yani. Ekstra çok daha taş tırmanmazsanız yani 3.2'yi geçmez. Biraz uysal kullanırsanız 2.8'e düşer. Yani çok fazla bir gamı yok. 2.8 ile 3.20 arasında gider gelir. Ortalaması 3. 300'lükler 250'liklere göre biraz daha az yakıyor bir tık. Onu söyleyebilirim. O da enteresan bir bilgidir. Antal kasayı taşımakta zorlanıyor 250. Ama işte 300 alacağınız zaman da maalesef bir vergi farkı var. Ben aldığım zaman 290 civarıydı 250'lik. Ben bunu 380 fiyatı. İkinci el almıştım rodajda. Yaklaşık 350 bin liraya falan mal olmuştu o zaman. Gel arkandan. Şu an satış fiyatı 589 bin lira. Hemen hemen 600 bin lira. Yani bu saatten sonra bu motoru alabilecek papayit de çok 3'e 5'e bakmayan biri olmalı diye düşünüyorum. İçelim baba. Uzun yollarda bu motoru dinlendiriyor musun? Arkadaşlar biz genelde dinleniyoruz. Böyle bir saatte, 1,5 saatte vesaire. Çünkü bizim de dinlenmeye ihtiyacımız var motorun olduğu kadar. Ama şu ana kadar gittiğimde hani artık beni dinlendir dediği olmadı. Onu da belirteyim. Hararet konusunda konuşacak olursam özellikle 300 cc biraz daha böyle yürümenizi istiyor. Yavaş sürmenizden pek haz etmiyor. Bunu söyleyebilirim. Direkt 105 dereceye vuruyor kendini. 105 dereceleri fan açıyor. Yani şu ana kadar herhangi bir problem yaşamadım. Ama
Dediğim gibi rüzgar istediğini söyleyebilirim. Soğut beni diyor, bas. CC büyüdükçe biraz daha bunlar artıyor biliyorsunuz. Çünkü motor kendi kendini soğutmaya yetmiyor fanı. İleriki dönemlerde problem de yaşarsam, ki inşallah yaşamam, 4 yıllık bir garantimiz var bizim. Yorumlara ekleyeceğim. Siz de ara ara hatırlatırsınız, yani kaç kilometre oldu, sorun var mı diye yazarım. Ama şu ana kadar elhamdülillah bir problemimiz olmadı. Peki ne olsaydı iyi olurdu? Veya nasıl daha iyileştirilebilir? Bluetooth bağlantısı çok iyi. Navigasyon için ekstra uygulama indirmeniz lazım. Navigasyonun biraz yetersiz olduğunu söyleyebilirim. Yani bir Google'ı, haritaları yansıtabilseydiniz daha iyi bir performans elde edilebilirdi navigasyon performansı açısından. Işıklar biraz daha böyle, daha doğrusu düğmeler ışıklı olsaydı biraz daha iyi olurdu diye düşünüyorum. Çünkü acemiyseniz bunların yerini karıştırabiliyorsunuz. Bir de arkadaş, selektör düğmesi burada değil de yine şurada olsaydı avantaj sağlardı. Kullanımı daha rahat olurdu diye düşünüyorum. Böyle ufak tefek dokunuşlarla daha iyi seviyede bir motor olabilir. Ama tabi biz Japon mühendislerden daha iyi mi bileceğiz kafasıyla itaat ediyoruz ve memnun olduğumuzu söylüyoruz. İşte güzel yollarda sürmesi böyle keyifli bir motor. Gerçekten iyi yolda iyi motorum diyor yani. Şehir içinde de o işte vites zorluğu da yok. Rahat rahat kullanıyorsunuz. Biraz geniş şehir içi kullanımları için onu da belirtebiliriz. Geniş ve uzun. Ama motorunuza alışmışsanız hangi mesafeden geçebileceğinizi kestirebiliyorsunuz. Çok büyük bir problem değil. Benim gibi çok yoğun bir şehirde yaşamıyorsanız tabii. İşte bir Forza gibi mesela o direksiyon çırpma vesaire yok. Gerçekten reflektöre rağmen temiz gidiyor. Peki neden Forza değil de X-Max aldım? Yani scooter ile bir naked arasında kaldığımı söyleyebilirim. İkisi arasında kaldım. Şimdi tam scooter'ı da istemiyorum. Naked gibi beni yoracak bir motor da veya kullanışlık açısından zayıf bir motor da istemedim. Ama böyle biraz daha sportif kullanıma uygun ve görsellik de böyle, hani ben scooter değilim, bir maxi scooter'ım veya işte böyle bir sportif sürüşe hazırım diyen bir motor olması hasebiyle beni X-Max cezbetmişti. Gerçekten 50 cc'ye bindiğim günden beri hayalim olan bu motoru uygun fırsatı da görünce değerlendirmiştim. Pişman olmadım. Allah da pişman etmesin. NMAX'te bir iki çiziğim olmuştu. Onları da granaj değiştirdim. Maliyeti çok fazla değildi. Hatta Çinli motorlardan daha ucuz olduğunu net olarak söyleyebilirim. Ama X-Max'te daha böyle bir granaj durumu olmadı. İnşallah da olmaz diye düşünüyorum. Granaj maliyeti ne olur? Bu konuda masrafı yüksek mi? Onu biraz sormak lazım. Aynalar birçok konuda problem oluşturuyor ama ben X-Max'in aynalarını yeterli görüyorum. Şu an yolun hepsini görüyorum. Sadece bazen size yakın köşede olduğunda kör nokta oluşuyor. Ona dikkat etmek gerekiyor. Onun dışında yeterli aynaları. Bazıları beğenmiyor aynaları ama yani bu motorda beğenilmeyecek bir şey yok gerçekten ya. Yani Forza'nın şu kısmına baktığınız zaman, yani şu detaylar, piyano bilek veya işte Alcantara'ya benzeyen deri tarzı, gerçekten kaliteli bir motorum diyor yani. Ben bunu ne Forza'da gördüm ne diğerlerinde. Mesela farklı Kymco'nun vesaire motorlarının çok böyle basit bir plastikmiş gibi geliyor göze. Hissiyatı da böyle.
X-Max bu konuda gerçekten kaliteliyim diyen bir motor. Arkadaşlar takılıyordu. En iyi motor senin motorundur zaten diye de sonrasında kendileri de X-Max aldılar. Yani demek ki o söylemlerimiz de abartı değilmiş yani. 8000 kilometrelik tecrübelerimizi size paylaşmaya çalıştık. Umarım faydalı olmuştur. Bu konuda takdirlerinizi de eleştirilerinizi de duymak isteriz. İzlediğiniz için teşekkür ederiz. İyi günler dileriz.